Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere MyHeritage DNA test kiti hakkında daha kapsamlı bir bilgi vereceğim. YouTube'daki videoları izledim. Çoğu kargo ve süreçten bahsetmiyordu. Ben bu süreçten ve kargo ücretlerinden bahsederek size bu videoyu çekiyorum. Öncelikle MyHeritage DNA testi bana 39 dolara geldi. Yani 727 TL'ye denk geliyor. Yani sonra bir gümrük vergisi çıktı. Gümrük vergisi de 150 TL aldılar benden. Yanlış hatırlamıyorsam 165 TL de olabilir. PTT kargo ile yollamayı düşünüyorum. Ne kadar geç gidecek bir fikrim yok. Yani bugün ayın 2'si, 2 Aralık. Videoyu 2 Aralık'ta çekiyorum. Videonun devamının da tarihini söyleyeceğim. Aradaki tarihi hesaplarız beraber. Öncelikle böyle bir kit geldi. Herhalde önceden daha büyüktü bu boyut olarak. Bilmiyorum. İçerisinden böyle geliyor. İçerisinde bir herhalde bu anlatıyor işte böyle nasıl yapılacağınızı anlatıyor. Çok önemli değil, anlatacağım zaten. Bu aktivasyon kodu. Hani aktivasyon kodu ne için gerekli? Bir sipariş etmek için bir hesaba ihtiyacınız var. MyHeritage hesabı. MyHeritage hesabından bunu sipariş ettiğinizde size DNA kitini hesabınıza bağlamanızı istiyor. Aktive etmenizi istiyor. Burada bir kod veriyor size. Bu kodu oradaki bilgisayardaki alana yazıyorsunuz ve size birkaç soru soruyor. İşte paylaşım izni, indirme izni veya işte DNA'nızı saklama izni gibi. O izinleri alıyor sizden. Hepsine onay veriyorsunuz. İsterseniz vermezsiniz. O sizin tercihiniz. Ve aktif oluyor. Ve testi yapmadan önce 30 dakika hiçbir şey yemeyip içmemeniz lazım. Fakat ben daha kesin olsun diye bir gün boyunca hiçbir şey, yani uyudum kalktım hemen videoyu çektim. Yani şöyle bir kargo poşeti geliyor. Yani bunun içine koyacaksınız. Texas'a gidecek. Bu 16 santim şeye sahip. 13 santim de böyle. Ağırlığı 0,30 gram olacak. Yani bu kadar küçük bir kargoyu bile yani Türkiye'de bu kadar küçük bir kargoyu bile Amerika'ya yollamak bir uçak fiyatına geliyor. 1300-1500 lira. Hatta bazıları 3000 lira bile istiyor. Örneğin Sürat Kargo 3500 lira istemişti. Şöyle bunun içine koyacağız. Şöyle bir şey çıkıyor. Bu yaptığımız testleri koyacağız bunun içine ve bunun içine koyacağız. Şöyle iki tane tüp var. Bu iki tüp bunlarla yapacağız. Tüpe kırıp içine koyacağız. Öncelikle bunu normal çıplak elle yapmayacağım. Çünkü steril olması lazım. DNA'nıza bir etki edeceğini düşünüyorum. Patojenlerden uzak olmak için eldiven giymeyi düşünüyorum. Eldiven giymeyi. Şöyle çıkarıyorum. Şöyle küçük bir ürün. Şöyle koyacağım. İçinden başka bir şey çıkmıyor zaten. Hani fake bir şey yok. Öncelikle bunu açıyorum. Nasıl açacağım? Büyük ihtimal yırtıyor.
biraz zor oldu. Böyle bir şey çıkıyor. Bunu 60 saniye boyunca yanaklarınızın, iç yanaklarınızın kenarlarına sürtmelisiniz. Sürttükten sonra şurası kırılacak şekilde kite bastırıp kıracağız. Şimdi uyguluyoruz. ...60 saniye boyunca yaptıktan sonra bunu alıyoruz. Yavaşça açtıktan sonra içine koyup kırıyoruz ürünümüzü. Ve çok sıkıca, çünkü dökülmemesi lazım, çok sıkıca kapatıyoruz. Size bir tanesini gösterdim. İkincisini geçiyorum. Şimdi ben işlemleri hallettim. Size bir tane gösterdim. Bir taneyi kendim yaptım. Eldivenlerimi çıkardım. İlk önce bunu açıyorum. Açması kolay, yani çok zorluğu yok. Bunun içinden bunu alıyorum. Bunun amacı tam olarak anlamasam. Nasıl bir amacı? Bu konu hakkında bir bilgim yoktu, araştırdım. Yani videoyu kesmek zorunda kaldım. Çoğunlukla insanlar bunu içine koymayarak koymuş. Hani hemen testleri bunun içine koymuşlar. Hani fark etmez, isterseniz böyle koyun, isterseniz. Çok bir önemi olacağını düşünmüyorum. Sonuçta gidecek yer onu anlar herhalde, o kadar. Şimdi bunu bunun içine koyacağız. Kargolamak için buna koyun dediler. Bunu alıyorum. Şu şekilde koyamadım. Bir dakika. Tamam. Şöyle içine koyuyorum. Burada şey var, hemen tutup çekiyoruz. Kargo poşeti. Mektup şeklinde yapmışlar herhalde. Kargodan daha ucuz olsun diye. Bunu koymak biraz zor, içi kırılmasın diye şey yapmışlar. Şöyle ittiriyorum. Bayağı zor bu arada. Tam koyamadım herhalde çünkü aşırı dar. İçi. Bunu böyle kapatacağım.
İçinde köpük olduğu için koyması çok zor. Çünkü ürünlere zarar gelmemesi lazımmış filan filan. Sonra burada bir çizgi var gördüğünüz gibi. Bu çizgiyi açacağız. Açamadım tabii. Açtım. Böyle açıyoruz. Sonra sıkı bir şekilde şöyle bantlıyoruz. Bantlandı gördüğünüz gibi. Bu ürünü buradaki adrese, burada bir adres yazıyor. Gördüğünüz gibi. Buradaki adrese kargoluyoruz. Videonun başında kargo ücretlerinden bahsettik. Gümrük vergilerinden bahsettik. Ürünün fiyatından bahsettik. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlara yazabilirsiniz. Videonun devamını gelince çekeceğim. Videonun devamında DNA'nızın nasıl gözüktüğü ile ilgili MyHeritage sitesinden size nasıl sonuç geldiğini ve sonucu nasıl bakabileceğinizi göstereceğim. Yani süreç devam edecek ama şu anlık süreç bu kadar. Bu videonun sonuna geldik. İyi günler dilerim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle MyHeritage DNA testimin sonucunu inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi önceden video çektim. 2 Aralık'ta videoyu çekmiştim ve kargoyu 2 Aralık'ta kargolamıştım. Yani bugün 2 Ocak. Bir ayda kargom Amerika'ya ulaştı ve testin sonucu cevaplandı. Kısacası bir ayda tüm işlemler bitiyor. PTT kargo ile kargoladım. Çünkü diğer kargolar anlattığım gibi çok pahalıydı. Söylediğim gibi FedEx, DHL, sonra UPC gibi kargolar küçük kargolara bile 1000 lira üzeri ücretlendirme yapıyor. PTT'ye gittiğimde mektup olarak yolladılar. O yüzden 200 TL gibi bir fiyat tuttu. Bu yüzden mutluyum. Anlattığım gibi öncelikle ürünü ben 39 dolara aldım. 39 dolar demek 722 liraya falan denk geliyor. 165 lira gümrük vergisi ödedim. Bir de işte kargoladım Amerika'ya geri test yaptıktan sonra. Ona da 200 lira ödedim. Yani 1100 liraya falan denk geliyor. Yani çok pahalı denk gelmedi. Fakat şu an ocağa geçtiğimiz için, yeni yıla geçtiğimiz için zamlar olmuş olabilir. O konuda bir bilgim yok. Başlayalım. Etnik kökenimi anlatıyor. %31,5 Yunan ve Güney İtalyalı. %25 Batı Asyalı. %17 İtalyan. %13 Balkan. %12,2'de 3 adet daha etnik kökenim varmış. Şimdi bunları ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Beni şaşırtan Yunan, Güney İtalya ve İtalyan oldu. Çünkü İtalya ile bir bağlantım yok. Ama burada kesişme olduğu için dikkatimi çekti. Bu kesişmede yaklaşık %50 İtalyalı olduğumu gösteriyor. Garibime gitti. Balkan %13. Burası biliyordum zaten. Çünkü dedemler Bulgar göçmeni. Babaannem Yunan. İkisi Türkiye'ye göç ediyor ve orada evleniyorlar. O yüzden Balkanlar
çıkması doğal karşılıyorum ama %13 çıkması biraz hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü kendimi 22 yıldır Bulgar olarak biliyordum. Ermenistan ve Trabzon köşesi bir çember için alınmış. Yani bir şekil için alınmış. Ermenistan'la bir bağlantım olmasını hiç tahmin etmiyordum. %25 Batı Asyalı çıkmışım. Hani Türkiye'ye göç ettiğim için Batı Asya çıkacağını düşünüyordum. Fakat hani Ermenistan'la Trabzon arası çıkacağını düşünmüyordum. Çünkü burayla bir alakam yok. Anne tarafım Kastamonu'dan geliyorlar. Baba tarafı da Bulgaristan'la Yunanistan tarafından geliyor. İstanbul'a göç ediyoruz. Orta Asyalı %10 çıkmış. Yani biraz çekik gözlüyüm. Orta Asya çıkacağını düşünüyordum. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan çıkacağını düşünüyordum fakat %10 büyük bir rakam sayılabilir. Fin hiçbir alakam olduğunu düşünmüyordum. Çünkü burada hiç bir akrabam yok. Finlandiya ile alakalı hiçbir bilgim yok. Ama herhalde önceki soylardan biri ya eş almıştır ya da küçük bir göç olmuş olabilir. Kuzey ve Batı Avrupa'ya gelirsek %2'ye yuvarlarsak burası olmuş olabilir çünkü Almanya'da akrabalarım var. En çok Almanya'da akrabam var. Bulgaristan'da var. Yunanistan'da akrabalarım var. Fakat İtalya'da bir akrabam yok. Hani İtalya beni şaşırttı. Yani Yunan ve Güney İtalya ile İtalyan çakışmasında %50'ye yakın İtalyalı olduğum gözüküyor. Hani bu beni biraz şaşırttı. Genel bir bakış yapacak olursak 706 tane uzak akraba keşfedilmiş. En çok DNA eşleşmelerimde yaşayanlar Almanya'da 127 kişi yaşıyor. Amerika, İngiltere, İsviçre, Fransa, Hollanda. Amerika şaşırttı. Çünkü hani Amerika ile hiçbir alakam yok ve 90 tane akraba. Garip. Almanya zaten akrabalarım Almanya'da. Türkiye çok DNA testi yapılmadığı için az olduğunu düşünüyorum. Zaten Türkiye'de pek akraba sadece anne tarafım var. Bulgaristan normal. En çok akrabalarımdan 422 akraba Balkan. Normal karşılıyorum bunu çünkü dediğim gibi zaten Bulgaristan göçmeniyim. Bulgaristan, Yunanistan. En çok akrabam burada olması normal. İtalyan 56. Batı Asya'da 120. Güney İtalya, Yunan 277. Sonuçlarım böyle. Bu sonuçlar tam olarak bir şey ifade etmiyor. Fakat hani genel olarak ham DNA'nızı keşfetmiş oluyorsunuz. Şimdi size ham DNA'nızı nasıl indirebilirsiniz onu göstereceğim. Çünkü bu konu hakkında videolarda bir bilgi görmedim. DNA'ya geliyoruz. DNA paketleri yönetimine tıklıyoruz. Burada bir DNA paketlerini yönet var. Şurada 3 noktaya tıklıyoruz ve paketi indirin diyor. Paketi indirdiğinizde DNA'nızın ham maddesini yani DNA'nızı indirmiş oluyorsunuz. DNA'nızı indirince ne işe yarar? Yani nelerde kullanabilirsiniz? Family Tree DNA diye bir site var. Yani buraya DNA'nızı aktarıp daha farklı yani daha ayrıntılı sonuçlar öğrenebilirsiniz. Illustrative DNA var. Buraya sonuçlarınızı aktararak hani daha ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. GetMatch var. GetMatch'e de DNA'nızı aktarabiliyorsunuz ve farklı sonuçları araştırabiliyorsunuz.
Böyle bir site var. Bu site ücretsiz. Bu sitede Y DNA'nızı bulmanıza yarıyor. Fakat pek güvenli olduğunu söyleyemem. 6 yıl çünkü DNA'nızı saklıyor. Ama kullanmak isteyen kullanabileceğini düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Başka şeyler anlatmak gerekirse süreç 2 ay gibi bir süreç var. Bu 2 ay gibi bir süreç nasıl işliyor? İlk önce satın alıyorsunuz. Satın aldığınızda kargo size gelmesi 1 ay. Kargo geliyor. Testi yapıyorsunuz. Testi yaptıktan sonra kargoluyorsunuz. Kargonun gitmesi de 1 ay sürüyor. 1 ay sürmüyor. Tabii 25 gün falan sürüyor. 5 günde işte DNA'nızı işte inceliyorlar falan. 2 ayda süreç tamamlanıyor. Fiyat olarak 1100 lira gibi bir fiyat ödüyorsunuz toplam. Kargo içinde tüm kargolar ve benzerleri. Ben yani gelirken kargo parası ödemedim. Bir siteden ücretsiz kargo kuponu kullandım. Eğer kargo ücreti ödemek istemiyorsunuz gelirken, gönderirken illaki ödeyeceksiniz. Onda bir kaçış yolu yok. Sitelerde kupon arayabilirsiniz. Çünkü bazı kuponlar var. Kargo ücretsiz yapıyor. Bu size daha ucuza gelebilir. Bunu yapabilirsiniz. Önceki videoyu 2 Aralık'ta çektim. Bunu 2 Ocak'ta çekiyorum. Yani tam olarak 1 ay arayla sonuçlar elime ulaşmış. Önceki videoda bahsettiğimiz şeyler, DNA testi nasıl yapılır size gösterdim. Anlattım bazı şeyleri. Fiyatlardan bahsettim. Şimdi de bahsettik onlardan özet olarak. Anlatacaklarım bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz, eğer size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler dilerim. DNA'nızı öğrenmek ne istiyorsanız, hani bazı insanlar bunun saçma olduğunu söylüyor ya da DNA'nızın bir önemi olmadığını söylüyor. Ya da nasıl diyeyim, boşa masraf olduğunu söylüyor. Çoğu kişi hani ben öğrenirken karşı çıktı, hani gerek yok bu masrafa falan. Ama yani insan nereden geldiğini bilmeden geleceğini de yönetemez ve geleceğini de nasıl ilerletebileceğini kavrayamaz. Bu yüzden kimseyi dinlemeyin. Yaptırmak istiyorsanız yaptırın. Zaten fiyatı dediğim gibi 1100 lira. Yani o kadar Türkiye için belki biraz pahalı olabilir fakat evrensel olarak baktığımızda 1100 liranın bir maddi değeri yok. DNA'nız daha değerli. Bu yüzden söyleyeceklerim bu kadar. Sizi bilgilendirdiysem ne mutlu bana. İyi günler dilerim.